Merhaba arkadaşlar. Bugün Art Grup bilişimin hisse analizini yapacağım. Size tüm ayrıntılarını bahsedeceğim. Burada artık karar verme süreci tamamen size kalacak. Yani yatırım tavsiyesi vermiyorum ancak tüm ayrıntılarından bahsedeceğim. BIST 100 şirketlerinden A'dan Z'ye devam ederek gidiyorum. Eğer sizin de bir merak ettiğiniz şirket olursa mutlaka yorumlara yazın. Önceliklendirdim. Bir an öncesinde istediğiniz videoyu 2-3 gün içerisinde yayınlarım arkadaşlar. İsterseniz çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Varlık kullanımında etkinlik kaybı gözüküyor çünkü şirket varlıklarıyla daha az satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile geçen yıl 67 kuruşluk satış yapılırken bu yıl 55 kuruşluk satış yapılmış. Stok yönetimine baktığımızda stok tutma süresi 33.2 günden 7.5 güne düşmüş. Bu da tabii ki olumlu bir gelişme. Daha verimli bir stok yönetimi yapıldığını gösteriyor. Alacak yönetimine baktığımızda daha yavaş tahsilat yapıldığını görüyoruz. Ortalama tahsilat süresi 16.9 gün uzayarak 261 günde tahsilat olmaya başlamış. Borçlar ortalama 22 günde ödenmiş. Cari oran trendine baktığımızda negatif gözüküyor. Çünkü cari oran geçen yıl 2.55 iken bu yıl 1.69'a düşmüş. %34'lük bir likitte daralması gözüküyor. Cari oran seviyesi yeterli çünkü bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek durumda. Likitte oran seviyesine baktığımızda asit test oranı 1.67 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir durumda. Nakit aralığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %1.3'ünü oluşturuyor. Bu oran geçen yıl %3.7 idi. Yani burada nakit aralığında bir azalış var. Günlük ödemeler için likitlere baktığımızda yeterli nakit bulunduğunu görüyoruz. Çünkü şirket ödemelerin ek bir nakit girişi olmadan 554 gün daha sürdürebilecek durumda. Yani neredeyse 2 yıl hiçbir nakit girişi olmasa ödemelerini sürdürebilecek durumda olarak gözüküyor. Öz kaynak oranı güçlü çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların oranı %70. Uzun vadeli yükümlülükler %8 iken kısa vadeli yükümlülükler %21 olarak gözüküyor. Öz kaynak trendine baktığımızda artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %40 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda da bir artış var. Kaldıraç oranı geçen yıl 0.25 iken bu yıl 0.29 olmuş. Yani varlıklar geçen seneye göre daha fazla borçla finanse ediliyor. Bu da tabii ki bizim için olumsuz bir durum. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre düşük seviyede şirket borçluluğu var. Net borç seviyesine baktığımızda FAVÖK'ün 0.65 katı yani 3'te 2'si kadar, net borcun 3'te 2'si kadar borç var. Bu da FAVÖK'e kıyasla düşük düzeyde olduğu için yine olumlu. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda düşük olarak gözüküyor. Çünkü öz kaynakların 10'da 3'ü kadar olduğunu gözüküyor. Bu da öz kaynak kıyasla normal düzeyde. Satış finansmanında borç kullanımında bir artış var. Bu da finansman maliyetlerinde artış yaratabileceği için bizim için olumsuz bir durum. Kısa vadeli borç aralığına baktığımızda bir artış var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen %17.2 iken bu %20.6 seviyesinde yükselmiş. Yani daha kısa vadeli, sıkışık borç çevirme gerekliliğine dönüşebilir bu olay. Finansal borç aralığına baktığımızda azalış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı %65, geçen yıl bu oran %67 idi. Azalması bizim için olumlu. Finansal gider trendine baktığımızda artış var arkadaşlar. Finansal borçlar geçen yıla göre %6 azalmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %167 artmış. Artan finansal giderler kâra negatif olarak dönecektir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda kritik olduğu gözüküyor. Çünkü vergi ve faiz öncesi kâr finansal giderlerin 3 katı. Kâr ile finansal giderler karşılansa da başa baş noktasına yakın. Faaliyet kâr marjına ve net kâr marjında ikisinde de azalış var. Faaliyet kâr marjı geçen yıl %66 iken bu yıl %48. Net kâr marjı ise %41 iken bu yıl %6 seviyesine kadar gerilemiş. Her ikisinde de düşüş olması tabii ki dikkate alınması gereken bir durum. Faaliyet kâr marjı neden düştü dersek satışların maliyetinin oransal olarak artması. Öz kaynak kârına baktığımızda azalış var arkadaşlar. Öz kaynak kârıyla geçen yıl %38 iken bu yıl %2'ye düşmüş. Yani her 100 TL'lik öz kaynağı 2 TL'lik kâr elde ediliyor. Geçen yıl 38 TL kâr elde edilirken bu yıl 2 TL'lik bir kâr elde ediliyor. Burada da bir düşüş var. Öz kaynak kârı neden azaldı dersek kârlılık düşüşü, verimlilik kaybı gibi sebepler söyleyebiliriz. Aktif kârlılığında baktığımızda yine bir azalış var. Geçen yıl %46.3 olan aktif kârlılığı bu yıl %26.5 seviyesine düşmüş. Ciro büyümesine baktığımızda artış var. Satışlar yıllık %38 artmış. Enflasyondan arındırıldığında ise %0 olarak gözüküyor. FAVÖK büyümesine baktığımızda burada bir artış var. Satışlardaki artışla birlikte FAVÖK'te %8'lik artış olmuş. Net kârda ise %80'lik bir azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda kısa vadeli kaynak ağırlıkta olması bizim için olumsuz bir durum. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda pozitif. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen seneye göre %172 artmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem faiz giderleri. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yeterli olarak gözüküyor. Çünkü ticari faaliyetlerden yaratılan nakit finansman giderlerinin 3 katı. Şirket faaliyetleri faiz giderlerini karşılamaya yetiyor.
En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif olarak gözüküyor. Negatif serbest akışta borçlanmaya olan ihtiyacı artırabilir. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişler. Dönemlik toplam nakit akışına baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. 46 milyon 392 bin seviyesinde. Geçen yıl art bilişime 1000 TL yatıran bir kişi şu anda 1478 TL'si var. Yani TÜİK enflasyonuyla başa baş diyebiliriz. Nominal olarak %47'lik bir kar elde edilirken reel olarak baktığımızda en azından enflasyonu karşılamış diyebiliriz. BIST 100'ün ortalaması 1204 TL, BIST 100 ortalamasının üzerine getirmiş. Dolara yatırsaydık 1199 TL'miz olacaktı. Doların üzerine kazandırmış. Mevduata yatırsaydık arkadaşlar 1709 TL'miz olacaktı. Bu yüzden mevduatın biraz altında kalmış. Bitcoin'e yatırsaydık 2327 TL'miz olacaktı. Bitcoin zaten altında kaldı çünkü Bitcoin biliyorsunuz tarihi bir zirve yapıyor. Altına yatırsaydık da 1523 TL'miz olacaktı. Altında biraz altında kalmış diyebiliriz. Ama dediğim gibi en azından enflasyon karşısında yatırımcısını ezdirmemiş. Fiyat kazanç oranına baktığımızda art bilişimin 120.45 olduğunu görüyoruz. Bilişim sektör ortalamasının 43.42, teknolojinin de 43.3 olduğunu görüyoruz. Burada istediğimiz sektör ortalamanın altında olması iken art bilişimin sektör ortalamasının neredeyse 3 katı olduğunu görüyoruz. Bu bizim için tabii ki olumsuz bir durum. Sadece fiyat kazanç oranı açısından baktığımızda istediğin fiyatına pahalı diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değeri üzerinden baktığımızda art bilişimin 2.62 olduğunu görüyoruz. Bilişim sektörünün 3.6 iken teknoloji sektörünün 3.75. Burada hani şu değer olması gerekiyor gibi bir standart değerimiz yok. Sektör ortalamasının altında olmasını istiyoruz yine. Burada sizin de gördüğünüz gibi zaten her iki sektör ortalamasının altında olduğunu görüyoruz. Sadece piyasa değeri bölü defter değeri rasyosuna baktığımızda hissenin fiyatı ucuz diyebiliriz. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda yine burada sektör ortalamasının altında olmasını istiyoruz. Bilişimin 19.83, teknolojinin 21.54 iken art bilişimin 7.75 olduğunu görüyoruz. Yani her iki sektöründe bir hayli altında kalmış. Bu da bizim için olumlu bir durum çünkü şirketin hisse fiyatının sadece bu rasyoya baktığımızda ucuz kaldığını düşünüyoruz. Hissemizin fiyatı 37.1 TL, hisse başına kar 30 kuruş. Piyasa değeri 6.3 milyar TL, ödenmiş sermayesi 170 milyon. Net borcu 537.2 milyon TL. Firmanın değeri de net borç artı piyasa değeri olduğu için 6.8 milyar TL olarak gözüküyor. Temettüye baktığımızda son temettüyü 3 Temmuz 2024 tarihinde vermiş. Temettü verimi binde 5 arkadaşlar. 3.81 milyon TL'lik bir dağıtım yapmış. Yani temettü vermiş olmak için vermiş gibi bir şey. Binde 5 zaten hiç vermese de olurmuş ama en azından temettü vermiş. Hani bu seferki oran çok düşük kalmış. İleride ne olur bilmiyoruz. Onu takip edeceğiz. Bedelsiz sermaye potansiyeline baktığımızda %1315 olduğunu görüyoruz. Fiili dolaşımda 127 milyon TL'lik payı var arkadaşlar. Katılım endeksine uygun yani caiz yatırım yapmak isteyen, helal yatırım yapmak isteyen kişilerin alabileceği hisselerden bir tanesi art bilişim arkadaşlar. Art bilişim teknolojinin hisse analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Baştan söylediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir söylediklerim. Karar tamamen size kalmış. Eğer beğendiyseniz takip edip yorum yaparsanız ve bildirimleri de açarsanız daha sık karşılaşırız, bir araya geliriz arkadaşlar. İyi günler.